Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda momentumu bitirecek 5 en iyi uzun topla kontratak dizilişini sizlerle paylaşıyorum. Videoya beğeni atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim arkadaşlar ilk dizilişimize. İlk dizilişimizi yapmak için menajerin üstüne tıklayın. Buradan dizilişi değiştir diyoruz. 4, 2, 3, 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Ve takımımızı ayarlamaya başlayalım. Buradan dostumuzu geri çekiyoruz. Ofansif orta sahamızı biraz geri çekelim. Şuraya doğru. Kanatlarımız olduğu yerde kalıyor. Herhangi bir ayarlama yapmıyoruz bu şekilde. Tıklıyoruz. Ve ilk dizilişimiz hazır arkadaşlar. Gereken oyuncuları şimdi yerlerine koyalım. Arkadaşlar, gereken oyuncuları yerlerine koydum. Şimdi sizlere bireysel talimatları göstereceğim. Bakın burada bireysel talimatlara giriyorsunuz. Sol kanat oyuncumuza ofansif veriyorsunuz. Sağ kanat oyuncumuza ofansif veriyorsunuz. Ve burada dosumuza derin çizgi veriyoruz. Forvetimiz Mbappe ise kontra hedef olarak yerleştiriyoruz. Theo Hernandez özel basım. Valverde özel basım. Tchouaméni özel basım. Burada Foden'da özel basım, Pedri özel basım, Mbappe özel basım, Cannavaro özel basım, Bergamo özel basım, burada Van Dijk özel basım ve kalecimiz özel basım. Aslında burada full hepsi özel basım. Kendi özel basımlarım hepsi. Eğer özel basım video serilerimizin devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayalım. Burada hücumcu bir bek kullandık. Boşluk kollayan bir oyuncu kullandık. Burada Foden boşluk kollayan. Sağ bekimiz ise arkadaşlar savunmacı, yok edici, oyun kurucu. Burada savunmacı ya da hücumcu bir kaleci de kullanabiliriz. Defansif orta sahamızda ön libero kullandık. Burada arkadaşlar yok edici kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Tam orta sahamız var. Tam orta sahanın yerine boşluk kollayan kullanmak istiyorsanız mutlaka defansif özelliklerinin yüksek olmasına dikkat edin. Yani defans farkındalıkları gibi özelliklerin en az 70'in üstünde olmasına burada göbekte dikkat edin. Göbek oyuncumuz yaratıcı oyun kurucu. Burada boşluk kollayan da olabilir. Klasik 10 numara da olabilir. Ama burada sakın tam orta saha ya da orkestra şef kullanmayın. Çünkü bunun işlevi çok başka. Burada yaratıcı oyun kurucumuzla oyunu çok rahat bir şekilde kuracağız. Bunlara ofansif vermemizin amacı da arkadaşlar bunlar forveti üçleyecekler zaten. Valverde ortadan gidecek. Tchouaméni'ye derin çizgi vermemizin amacı da top rakipteyken defansimizin arasına girerek defansımızı beşleyecektir. İki tane göbek oyuncumuz da bizim top kapmamıza yardımcı olacaklardır. Geçelim ikinci dizilişimize. Dizilişi değiştiriyoruz buradan. 4-4-2'yi seçiyoruz arkadaşlar ve takımımızı ayarlamaya başlıyoruz. Buradan stoper hattımızı buraya doğru çekiyoruz. Stoper hattımızı buraya doğru çekelim. Sağ bekimizi biraz yukarı doğru çıkartmamız lazım. Şöyle. Sağ bekimizi bunu da çıkartmamız lazım. Tamamdır. Burada dostumuzu buraya kadar getirmemiz lazım. Şurada hemen göbek oyuncumuzu şuraya koymamız lazım. Sol kanat oyuncumuzu da şuraya hizalıyoruz. Sağ kanat oyuncumuzu şuraya hizalıyoruz. Şöyle birbirine doğru şöyle bir yaklaştırmamız lazım. Sıklaştırmamız lazım aralarına. Biraz da geri çekmemiz lazım. Şöyle, evet, şunları da şöyle yapalım. Tamamdır. Şöyle yaptık. Tamamdır. Dizilişimiz tamam. Pozisyonları düzeltelim arkadaşlar. Burada oyuncu rollerinden santrafor yapıyoruz burayı. Sol kanat sağ kanat doğru. Burada her şey doğru. Şimdi gereken oyuncuları yerlerine koyalım. Gereken oyuncuları yerlerine koyduk. Şimdi geçelim bireysel talimatlardan bahsetmeye. Bireysel talimatlarda göbek oyuncumuza çakılı kalma veriyoruz. Sağ kanatımıza ofansif veriyoruz. Dostumuza derin çizgi veriyoruz ve son olarak da burada forvet hattımıza en hızlı oyuncumuzu kontra hedef olarak ayarlıyoruz. Savunmacı bir bek kullandık, hücumcu bir bek kullandık sol bekte. Defansif orta sahamız arkadaşlar burada tam orta saha da olabilir ama dediğim gibi seçeceğiniz tam orta sahanın defansif farkındalıkları, defansif özellikleri çok iyi olmalı. Burada yok edici olursa arkadaşlar mükemmel olur. Ben yok edici makaleyle kullandım ve derin çizgi verdim. Savunmayı arkadaşlar burada dörtleyecek çünkü bunlar ileride olduğunda arka tarafı çok rahat bir şekilde kapatacağız. Savunma hattımızda bir yok edici, bir oyun kurucu, bir de savunmacı bir kaleci kullandık. Burada siz hücumcu bir kaleci de kullanabilirsiniz. Sol kanatımızda orta uzmanı var. Bu orta uzman olmasının sebebi arkadaşlar burada uzun boylu bir oyuncu kullandık. Yani burada açacağımız ortalarda Batistuta'nın gol atma ihtimali çok yüksek. Burada boşluk kollayan bir oyuncu kullandık. Verimli bir kanat da burada kullanabilirsiniz. Boşluk kollayan yerine orkestra şef ya da tam orta saha ama biraz ofansif farkındalığı yüksek bir tam orta saha olursa hata çok güzel
güzel bir şekilde destek verecektir. Göbek oyuncumuza çakılı kalma vermemizin amacı da sola ve sağa asla gitmesin, pozisyonunu burada korusun. Bizim için orta alanda bir boşluk oluşturmasın, savunma yapmakta kolay olsun. Burada kenarlara atabileceğimiz paslarla birlikte çok rahat oynayacağız. Zaten oyunun şu an metası kenarlardan, kanatlardan oynamak arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar 3. dizilişimize. Dizilişi değiştir diyoruz buradan. 4-3-1-2 burada seçiyoruz. Ve takımımızı şöyle bir ayarlamaya başlayalım. En iyi beşli savunma arkadaşlar bu. Oyundaki uzun toplu oynayacak arkadaşlar. Beşli savunma oynamak isteyen arkadaşlar en iyi beşli savunma bu. Şöyle bu kenar oyuncularımızı biraz buraya doğru ayarlayalım. Bunlar yerinde zaten. Güzel. Başka şu oyuncumuzu, dostumuzu şuraya doğru çekmemiz lazım. Stoper hattına. Hatta biraz da yukarıda kalsın. Çok iyi. Bu oyuncularımızı göbeğin şurasına yerleştiriyorsunuz ve bu oyuncumuzu da göbeğin burasına yerleştiriyoruz. Tam şuraya yerleştiriyoruz. Daha sonra forvet hattımızı şöyle ayarlayalım. Tam merkeze biraz da şu yukarıya doğru ayarladıktan sonra bırakıyoruz. Kenarları gizli forvet yapıyoruz. Şunlar gizli forvet olacak bizim için. İçe doğru biraz yaptık. Tamam. Şunu biraz daha çekelim. Çizgiye doğru ayarlayalım. Okey. Bu dizilişimiz bu şekilde oldu. Şimdi pozisyonları ayarlayalım. Şurası gizli forvet oluyor. Şurası gizli forvet. Bunlar göbek. Bu stoper doğru. Bunlar gizli SF ve göbek. Evet. Tamamıyla doğru. Şimdi gereken oyuncuları tek tek yerine koyalım. Evet arkadaşlar gereken oyuncuları yerlerine koyduk. Şöyle bireysel talimatlara bir bakalım. Bireysel talimatlarda göbeğin solunda oynayan oyuncumuza ofansif veriyorsunuz. Burada sağ bek, hücumcu bek kullandık. Hücumcu bekimize ofansif veriyorsunuz. Ve santraforumuz Batistuta'ya da kontradef olarak yerleştiriyoruz. Buradan çıkalım. Böyle taktiğimiz detaylı bir şekilde size anlatayım. Oyunun bug'lı kartlarından Costa Curta'yı kullandık. Kendisi savunmacı bir bek. Burada hücumcu bir bek kullandık. Oyun kurucu ve savunmacı ya da hücumcu bir kaleci de burada da olur. Yok edici burada kullandık arkadaşlar. Göbek oyuncularımızın birisi boşluk kollayan, birisi yok edici olabilir ya da orkestra şef ya da tam orta saha da olur arkadaşlar. Sol bekimiz savunmacı bek olduğu için burada göbek oyuncumuz ofansif verdik ki ileriye doğru gitsin ve ileride bizlere yardımcı olsun. İleriyi yani karıştırsın. Ve sağ bekimize de ofansif verdiğimiz için topu kapar kapmaz adam direkt burada bildirecektir. Buraya kanata doğru ileri doğru ok gibi fırlayacaktır. Yani yavaş yavaş hücuma katılmayacaktır. Son çizgiye kadar gelecektir. Bizim için pas istasyonu olacaktır. Yani oyunu kenarlara da yaymış oluyoruz bu şekilde. Gizli forvette geri gelen forvet, boşluk kollayan fırsatçı, golcü kullanabilirsiniz. Buralarda kullanabiliriz. Ama santroforumuzun hava topu hakimiyetinin yüksek olmasına burada özen gösteriyoruz. Çünkü uzun atacağımız topları mutlaka burada Batistuta indirmesi lazım gizli forvetlerimize. Geçelim arkadaşlar 4. dizilişimize. Dizilişi değiştirelim arkadaşlar buradan. Dizilişi değiştirdiğim 4-2-3-1'i seçiyoruz arkadaşlar ve takımımızı ayarlamaya başlayalım. Şöyle forvet hattımızı buraya doğru çekelim. Burada dosumuza dokunmuyoruz. Şuradaki oyuncumuzu şuraya doğru çekiyoruz. Daha sonra sol kanatımızı şuraya doğru çekiyoruz. Evet, burada bu oyuncumuzu tam olarak göbeğe yerleştiriyoruz. Ofansif orta saha göbeğin tam ortası olacak arkadaşlar. Şöyle, evet şuraya yerleştiriyoruz. Burada da bu oyuncumuzu da şöyle yerleştirelim. Tam olarak şuraya. Tamam. SF gizli forvet göbek tamamdır. Burada arkadaşlar sol açık oldu ama bunun kanat olması lazım. Şöyle tamam böyle ayarlıyoruz. Oyuncu rollerinden sol kanat olarak ayarlıyoruz. Tamam şimdi oldu. Sol kanat gizli forvet tamamdır. Şimdi gereken oyuncuları yerlerine koyalım. Gereken oyuncularımızı arkadaşlar yerlerine yerleştirdim. Bireysel talimatlara geliyoruz. Bireysel talimatlarda Mbappe'ye kontrhedef veriyoruz. Derin çizgiye ise Tchouaméni'yi yerleştiriyoruz. Sol bekimiz dediğim gibi bug'lı bir oyuncu kullandık. Savunmacı bir bek kullanıyoruz. Sağ bekimiz hücumcu bir bek. Oyun kurucu, yok edici, savunmacı ya da hücumcu bir kaleci, ön libero'nun yerine arkadaşlar yok edici, orkestra şef ama oyuncumuzun hızlanmasının çok iyi olması lazım. Defansif farkındalığı da idare ve hava topu hakimiyetinde yüksek olması lazım biraz. Yani 75'in üstünde olması lazım. Göbek oyuncumuz mutlaka tam ortası olmasına özen gösterin. Sol kanadımız boşluk kollayan da olabilir, orta uzmanı da olabilir. Gizli forvetimiz arkadaşlar burada yaratıcı oyun kurucu kullandık ama siz burada boşluk kollayan bir oyuncu da kullanabiliriz. SF'mizde burada mutlaka merkezinde arkadaşlar bir hava topu hakimiyeti yüksek bir oyuncuyu mutlaka burada yerleştirin. Mbappe'nin yerinde de hızlı bir oyuncu kullanmaya özen gösteriyoruz. Burada dediğim gibi defansımızda, dostumuza derin çizgi vermemizin amacı da rakibin ataklarında Tchouaméni defansımızın arasına girecek ve defansımızı beşleyecek. Geçelim arkadaşlar son dizilişimize.
Dizilişi değiştir diyelim buradan. Bu son dizilişimiz arkadaşlar üçlü savunma olacaktır. Üçlü savunmalar içinde en iyi uzun topla kontra atak dizilişini bu şekilde oynarsınız. Dizilişi değiştir diyelim arkadaşlar buradan. 3-2-3-2'yi seçiyoruz ve takımımızı ayarlamaya başlayalım. Stoper hattımızı arkadaşlar şöyle geriye doğru çekelim. Bunu da geriye doğru çekelim. Bunu da geriye doğru çekelim. Dostumuzu arkadaşlar şu ikisinin arasına yerleştiriyoruz. Dostumuzu şu ikisinin arasına yerleştiriyoruz. Tamam mı? Göbek oyuncumuzu ofansif orta sahamıza yani göbeğe doğru yaklaştırıyoruz. Burada santraforumuzu tam buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. SF'mizi bunun altına yerleştiriyoruz. SF'mizi bunun altına yerleştiriyoruz. Sol kanat oyuncumuzu da biraz şuraya doğru içeri doğru yaklaştırıyoruz. Bakın şuraya doğru yaklaştırıyoruz ve bırakıyoruz. Tamam. Ondan sonra bırak diyoruz. Pozisyonları düzenle diyelim. Şöyle pozisyonunu bozduk oyuncumuzun. Evet burada kalsın. Burada göbek oyuncumuz arkadaşlar sol kanat yapıyorsunuz. Burada boşluk kollayan oyuncumuzu göbek yapıyoruz. Dostumuzu burada göbek yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Arkadaşlar gereken oyuncuları yerlerine koydum. Bakın bireysel talimatları ilk önce gösterelim. Bireysel talimatlardan Kylian Mbappe'ye kontradev ve derin çizgiye Tchouaméni'yi yerleştiriyoruz. Defansif orta sahamızda hızlı bir oyuncu olmalı arkadaşlar ki arka tarafı çok rahat bir şekilde kapatsın. Bu arka tarafa gittiği zaman burası otomatikman arkadaşlar dörtlü oluyor. Önünde 2 tane göbek oyuncu oluyor. Şöyle. Orta tarafı da çok rahat kapatabiliyoruz. Burada orta sahada nasıl oluyoruz? 4-3 oluyoruz aslında. Böyle oynuyoruz savunma şeklinde. Sol kanatımız orta uzmanı. Burada kafacı bir oyuncu kullandık. Ama siz tam tersi de yapabilirsiniz. Burada boşluk kollayan kullanıp burada hızlı oyuncu da kullanabilirsiniz. Orta kafa gol oynamak istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama yok ben direkt dikine hızlı gitmek istiyorum diyorsanız burada boşluk kollayan ve burada da arkadaşlar bir tane fırsatçı golcü ama hızlı bir fırsatçı golcü ya da bitiriciliği yüksek bir fırsatçı golcü de olsa daha iyi olur. Göbek oyuncumuz yaratıcı oyun kurucu da olabilir burada. Boşluk kollayan da olabilir ama defansa katılımı 70'in üstünde olmasına özen gösteriyoruz. Bu çok detaylı bir ayrıntı arkadaşlar. Göbek oyuncumuz tam orta sahada olabilir, orkestra şef de olabilir, yok edici de olabilir. Ama yok edici olacaksa arkadaşlar mutlaka ofansif farkındalığı da olsun. Ataklara çıkan bir yok edici orkestra şef ya da tam orta saha olsun. Savunma hattımızda bir savunmacı bek kullandık. Siz burada her iki tarafta da savunmacı bek kullanabilirsiniz ama stoper hattımızın merkezinde hava topu hakimiyeti yüksek bir oyun kurucu ya da en kötü ihtimali yoksa yok edici kullanın. Gizli forvetimizde boşluk kollayan ya da yaratıcı oyun kurucu, fırsatçı, golcü, kurnaz oyuncu gibi tarzda oyuncular da kullanabiliriz. Ama ben burada sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Eden Hazard'ı kullandım. Eden Hazard arkadaşlar hem orta açabileceğim hem savunmanın arkasına sarkabileceğim özel basım yaptım. Bu özel basımı da bundan bir önceki videoda paylaşmıştım. Mutlaka izleyin. Mükemmel işler yaptı, mükemmel goller attı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.